Oradan araziyi izliyor. Ne var ne yok. Gece bilene zaten Cesur buraya çıkıp da ses veriyorsa bilin ki kurt gelmiştir. Bak 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 bak. Biz Türk milleti olarak kıymetini bilmiyor da yurt dışından özellikle ikisine tane başına 20.000 euro verdiler. İki köpeğe 40.000 euro verdiler abi. Aynen. Ya. Ata mirasının biraz sevdalısı, biraz da ben bu işin aşığı olduğum için hiçbir değeri dedim yok. Maddi değerleri yok bu köpeklerin. Burnuyla sokuyor ki ölümü dirimi diye. Yaptığı harekete bak. Bak burnuyla itekliyor ki ölümü dirimi diye. Görüyor musun? Bizim istediğimiz bu. Bak kurtçuk köpeğe yapacağı bu iş. Ne oğlum? Ölü. O onun kokusunu aldı, illa onu bulacak. Arazide de bu şekilde. Bir koku aldığı sürece daha durmasının mümkünatı yoktur bu köpeğe. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Sivas Kangal'dayız. Akşam Sivas merkezde konakladık. Bembeyaz karların etrafında Kangal merkeze doğru bir yolculuk yaptık ve değerli dostum Savaş abinin yanına, sevgili Savaş Koçtepe'nin yanına geldik arkadaşlar. Yiğidolar Kangal çiftliğindeyiz. Bugün birbirinden güzel Kangal çoban köpeklerini göreceğiz ve yıllardan beri bu işe emek veren Kangal duayenlerinden birisi olan Savaş abinin bu köpekler hakkında bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalanacağız. İçeride gerçekten muazzam köpekler var. Hem gösteriş olarak hem de karakter olarak çok iyi örnekler. Hadi yavaş yavaş Savaş abiye seslenip ona merhaba deyip videomuza başlayalım. Savaş abi, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk Savaş abicim, ne yapıyorsun, iyisin? Sağ olasın valla. Aynı rutin işler, güçler. Mücadeleye devam diyorsun her aynen. zamanki gibi. Hoş Abi geldin ilk sen de. önce izleyenlere şöyle bir merhaba dersen ben direkt videoyu dışarıdan açtım. İçeriye Aynen. de girdik. Savaş abinle mikrofonu taktık, sağ olsun, o da bizim böyle giriş kompozisyonumuza uyum sağladı. Abi ederim. öncelikle tekrardan selamünaleyküm. Aleykümselam, tekrar Nasılsın, size hoş iyisin? geldin. Hamdolsun, uğraş duruyor. Dünya meşakkat işte. Allah razı olsun. Mücadelen daim olsun. Aynen, Allah razı Değerli olsun. dostlar, Savaş abi Kangal konusunda zaten Kangal'a meraklı ve ilgisi olan birçok kişinin tanıdığı bir isim. Tanımayanlar Allah için razı olsun. Savaş Koçtepe kimdir? Neler yapar? Ne işlerle Savaş uğraşır? Koçtepe kimdir? Savaş Koçtepe Sivas'ın Kangal ilçesinde doğmuş. Burada büyümüş. Koyunla, küçükbaş sürüyle, Kangal aşkıyla, Güvercin de var sevgisi, arada. Güvercin, Aynen. Kangal, köpeği, koyun, kuzu, çiftlik hayatını seven, rutin, doğal yaşayan birisiyim. Süper abi. Bu arada dostlarına ve arkadaşlarına, hatta tanımadığı kişilere de destek olmayı çok seven bir adamdır. Allah razı Yıllardan olsun. beri tanıdığım bir abim. Ne zaman işim düşse, ne zaman yavru ihtiyacım olsa, ne zaman herhangi bir konuda yardım ihtiyacım olsa hiç kırmadan en makul şekliyle bana yardımcı olan, telefonumu 24 saat açan bir dost. Her zaman bizler nasıl yetiştiysek o şekilde de devam ediyoruz. Büyüklerimizde gördüğümüz şekilde. Eyvallah. Abi şu meşhur Cesur nedir? Birçok kişinin, seni takip eden takipçilerin, bu arada arkadaşlar Savaş abinin bir YouTube kanalı var. İsmi Savaş Koçtepe. YouTube'dan girerek abone olup Savaş abinin videolarını da izleyebilirsiniz. Gerçekten Kangallarla ilgili çok güzel. Burada kendi hayatını elinden geldiğince amatör olarak video yapıyor. Oradan köpeklerle ilgili detaylı videoları takip edebilirsiniz. Şimdi ben bazı videolarda görüyorum. Cesur gerçekten son dönemlerde eline geçen çok özel karakterde bir Aynen. köpek. Özellikle karakter yapısı olsun, gücü olsun, kurtçulluğu olsun. Bambaşka bir köpek. Ha, sen yıllardan beri bu işten uğraşıyorsun. Ben seni bir köpeğe indirgemek istemem ama arkadaşlar Cesur gerçekten Savaş abi için de özel bir köpek. Aynen. Çok da ilginç bir hikayesi var. Zamanında yine bizim arkadaşlarımızdan birisi olan Oğuz Özkan tarafından satın alınan evet, bir yavru öyle. sahiplendiriliyor. Savaş abi de dostlarına her zaman en iyisini vermeye çalışan bir adamdır. Bu da buradan ortaya çıkan bir şey aslında Aynen abi. yani o zaman da Hikayenin devamını sen anlat hikaye, abi. o köpeğe özel olarak evime zaten damızlık olarak bıraktıydım. Sağ olsun sizler gibi diyeyim. Yakın dostlarım da illa Oğuz'a sahiplendir. Evet. Çok seviyor. Yetiştir deyince biz de kırmadık. Verdik. Zaten Oğuz'a verdiğim zaman bütün geçmişini bildiğim için köpeğimin nasıl olacağını tarif ettiydim ben Oğuz'a. Şimdi kolay kolay üretimi herkes yapar ama bir köpeğin nasıl olabileceğini 2 yaş sonrasını, 3 yaş sonrasını, yetiştiğinde nasıl bir fiziksel karakter yapısının olabileceğini geçmişini iyi takip eden Biliyor. bilir. Üretim deneyimi, Tabii, yılların verdiği aynen. bir emek bu arada. Yoksa bir köpeğin hemen yavruyu alıp da bu böyle olacak diyemezsin. Çünkü Kesinlikle. bilmiyor.
Sen anayı babayı Ben dedeyi ne geçmişini, yüreklisin o her yüzden. şeyini bildiğim için Oğuz'a verdiğim zaman da dedim bu çok kurtçul olur. Karakter yapısı çok üst seviyede olur. Boğuş konusunda hep liderlik vasfı olacak dedim bir köpek olur. Çünkü yavruların içinde de o tam o vasfı taşıyordu. Onu anlattım. Dediğim gibi oldu zaman içerisinde. Ama bir talihsizlik yaşadık. İşte bir 3,5-4 aylık gene artık Oğuz'a yanlış bilgilendirdiler diyeyim. O şekilde. Orada bir veterinerler bunda kalçada sorun var demişler. Aşırı Oğuz çok düşkün. Bir de köpeğin çabuk büyümesini isteyince Evet. farklı beslenme, farklı protein diyeyim. Bu şekilde malzemeler kullandığından dolayı köpeğin kemik yapısı zaten iri olduğu için biraz bozulmalar oldu. Bundan kaynaklanan sorunları da görünce Oğuz köpekten biraz soğumuş gibi oldu abi. Anlatırken bir Aynen. yandan da şu meşhur Cesur'u gösterelim mi Evet. izleyenler Abi abi? Sen böyle anlatmaya böyle. devam et. Ben ya sakat köpeği pek dedi beslemek istemiyorum dedi. Abi köpek sakat olacak. Ben de dedim benim köpeklerimin genetik yapısında, soylarında öyle Maşallah. bir şey yoktur. Hay maşallah He, at gibi. Köpeğe orada artık yanlış bilgilendirme diyeyim. Yoksa Oğuz çok meraklıydı. Evet. Çok düşkündü Cesur'u Tam da. da köpeğini bulmuş. Fiziği olsun, gücü olsun, karakter yapısını olsun bulmuştu. Öyle deyince de ben tekrar köpeğimi geri iade istedim. hı. Aldım. Benim çünkü kardeşleri de var bende. Evet. Benim kardeşlerim de olsun, anne de olsun, baba da olsun böyle bir ne fiziksel ne karakter yapısında bir bozukluk yok. Madem hani bir laf var ya kötü mal sahibine yakışır. Evet. Dedik düşüncesiyle geri getirdik. Bugünlere geldi. Yetiştirdik, büyüttük. Evet, Oğuz Ve- da iyi niyetli bir arkadaş. Tabii işi Ama gücü rast gelsin yani. çoban köpeklerinden bir türlü şansı tutmadı. Birazcık Aynen. da aceleci olmasından kaynaklanıyor Ondan bu. kaynak ben ona da dedim biraz sabret bana güven dedim. Benim köpeklerde öyle bir dedim sorun sıkıntı olmaz. Evet. Ama o şekilde göndereceğim deyince daha ısrar etmek istemedim. Evet, izleyenler zaten videonun girişindeki introda Cesur'la ilgili muhakkak birbirinden güzel görüntüler izlediler. Şimdi Cesur'u bu kadar özel ve güzel kılan şey ne abi? Yani Cesur'u sana anlat desem, evet sen az önce demiştin bu köpekleri anlatarak olmuyor bir ol, yaşamak lazım Aynen. diye ama biz 2 saat buraya dahiliz. 2 saatte Cesur'u az bir şey yaşadık. Nasıl yaşadık abi? Mesela çiftliğe getirilen yabancı bir köpeğin Emanet kokusunu bir aldı köpek Cesur var şu arkadaşlar. anda. Köpek görünmüyor. Cesur salındığı anda hemen o kokuyu hisseder hissetmez çok ciddi bir şekilde aramaya başladı onu nerede Aynen. diye. Devamını sen anlat abi. Ya o konuda karakter yapısı çok üst seviyede bir köpek. Şimdi bir köpeğin fenotipi ben bunu bazen dile getiriyorum. Fenotipini bulmak yani çok o kadar milletin abarttığı kadar zor bir şey değil. Özellikle kısa köpeklerde. Evet. Ama genetik ve karakter yapısını bulmak çok zor. Aynen, hepsini bir arada Bak, toparlamak. hepsini bir arada toparlamak zaten uzun yıllar isteyen bir üretim gerektiriyor. Kan hattı gerektiriyor, soy gerektiriyor, soy takibi gerektiriyor. Ne yapıyorsun? Hiç benden de ilgilenmiyorsun. Hiç böyle bir pas vereyim, bir yalakalık Ya yapayım o yok. Tamamen şekilde yok. kendi Çok düzeninde aynen abi. aynen çok ağırbaşlı. Çok O ahlaklı. pek öyle şeyi çok düşkündür mesela. Aile yapısına da çok düşkündür. Benim çocuklara da olsun. Şöyle geçelim mi abi? Nasıl esiyor bu Vallahi araba böyle? aynen. Of, dondum. Öyle bir Gel abi. zamana denk geldik ki İnanılmaz esiyor. Heh. Arkadaşlar Cesur'u saldık. Cesur bildiğiniz sanki kurt kokusu almış Mış gibi, gibi yabancı o köpeği köpeğin- arıyor. Oralardan bakındı. Ondan sonra çıktı geldi burada merdivenin üzerine, merdivenden etrafa bakındı. Oradan hızını alamadı, geldi kapılara vurdu aynen kendini. aynen Yani aynen. Yani o konuda özel bir köpek olduğunu bu hareketlerinden hissettirdi bize işte abi. aynen ben tarif etmektense sizin de o an o açıyı yakalamanız çok iyi oldu. Kesinlikle. O zaman şöyle yapalım abi. Cesur'u bir 5 dakika serbest bırakalım. Ne Bir kafasına yapacak? göre bir Aynen. neler yapacak Hadi bakalım bakayım, bakalım. Hadi oğlum. Bak Gez bakayım. bakalım. Bak neredeymiş oğlum? Pişt, 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 pişt. Mesela bir de sende şu özelliği çok seviyorum Savaş abi. Sen yetiştirmiş olduğun Kangal köpeklerinde ince kemikli, işte sadece dış görünüşe önem vererek değil, böyle herkesin Kangal diyeceği ama bana göre fiziksel anlamda en alt sınırda olan köpeklerden çok tercih etmiyorsun. Beslediğin köpekler hep fizikli, postlu, kendini sergileyen, teşhir eden güçlü köpekler. Evet. Çünkü şunu demiştin, dedin ki Birol, köpek istediği kadar dış görünüş olarak güzel bir Kangal görünebilir. Sen arazide çobanlık yapıyorsun. Diğer Aynen. sürülerin köpeklerinden de karşılaşıyorlar. Çok kurttan çok zaten bizim bura bir de ahırlar bölgesi. Genellikle bu köy hayatında da çok olur. Köpek güçlü olmak zorunda. Çünkü bir kurtla belki bir ay, 2 ay, 3 ayda bir denk geliyorsa ama sürü köpekleriyle her an her şekilde denk geliyor. Zayıf, ince kesim, güçsüz köpeklerin birkaç mücadeleden sonra sürüye gitmediğini görüyoruz. Evet. Birkaç mücadeleden yaraldıktan sonra geri plana attığını görüyor. Ya bu zaten köpek üzerinde psikolojik olarak da sürüde başarısızlığı gösteriyor.
Yani Yiğit olacak. Yiğit Aynen, olacak. senin çiftliğin ismi gibi. Yiğit olacak, yiğit olacak, baskın olacak, kemik yapısı özellikle güçlü olacak ki yani köpekte de ayak kırılıyor. Köpekte de farklı yerlerin sıkıntılar, sorunlar yaşıyor. Ama sağlam köpek çok kısa zamanda atlatıyor hemen. Hastalığı da atlatıyor, yapıyı da atlatıyor, yarayı da atlatıyor. Evet. Bak hala köpeği arıyor. Gidiyor az. Al oğlum hala. Hadi işte. Al. Bırakayım mı la? Beni bırak diye yapıyor onu. Al. Aman abi. Hadi işte. Gel abi. Onun derdi araziye alışkın olduğu için işte direkt bırak. Gezeyim. değil mi? Gezeyim araziyi bir kolaçan et. Bak şimdi basamaktan çıkar. Gel buraya gel. Yo, erkek Şimdi- köpeği havladı ya, ona gidiyor abi kontrole. Oraları bir kontrol eder. Ondan sonra da işte özellikle gece bıraktığım zaman buralar ahırlar bölgesi olduğu Cesur için çok da genç. Kaç yaşında şimdi abi? daha şu an 2 yaşında. 2 yaşına yeni Evet, girdi değil mi? daha Yani yeni ama oturuyor eki yani. köpek gibi davranıyor. İşte yavruyken de aynıydı. Yavruyken de bazı yavrularda liderlik vasfı olur. Bunu da üreticiler çok iyi biliyor işte gözlemlediği zaman. Cesur'da ta yavruluktan ben lider olacağım diyordu. Zaten kısa zamanda da babasını da bastırdı. Ondan sonra da zaten liderliği eline aldı. Şu anda sürünün en Lideri, değil kurtçul, mi? en lider köpeği. Ve bu bölgede de artık ismini duyurdu. Derken de hemen üstünde 11 aylık civarında, 10-11 aylık olduğunu tahmin Aynen ettiğiniz onu bir bu sene yıkmışlardı. Bir genç tane daha bir yıktılardı. Onu erkek paramparça kurt var. etmişlerdi. Arkadaşlar biz Cesur'u az önce serbest bıraktığımızda Savaş abi kurdun yanına geldiğinde böyle kurda ufak tefek bir itme tepkileri yaptı. Hatta onu şimdi tekrardan olmazsa bir deneriz. Gel bakalım. Cesur gel. Geldiğinde hayvanın ölü olduğunun çok farkında. Abi şu var. Senin gibi bir duayeni, senin gibi bir tecrübeli adamı bulmuşken kurt testi, yani ölü kurt postu testi kurtçulluk için bir kriter midir? Bence kriter değil. Değil mi? Bence değil. Yani bunu sıkması kurda Bu dalacağı yok. anlamına gelir mi? Hani bir laf var ya, köpek kurtla bir defa canlı ve göz göze gelecek, diş dişe gelecek. Ben o şekilde diyeyim. Yani posta, ben bunu postu nasıl diyeyim, 45 günlük yavrumu bilene ben posta çöktüğünü biliyorum. Kokusunu alıp cis. Mesela bu çok bayağı oldu. Bakalım çok şimdi olduğu nasıl bir için- tepki verecek Bak posta, şimdi merak hani ediyorum. özellikle burnuyla yiter yani. Birçok Şu an- kurtçul köpek zaten şey yapmaz. Anladım, Ölü postu pek farkında olduğu Umursamaz. için sadece hareket ettiği esnada bakar yani bu canlı mı, canlı değil mi? Bir burnuyla Burnundan iter da zaten koklar. orada iktirdi böyle. Hani Yitiyor tepki işte verecek yani mi o diye. artık sürekli gördüğü için bak yine yapar o tam böyle şey Ama yapsın. kimisi bu postu görünce bile korkudan ölüyor abi. Tüylerini diken diken eden var, gitmeyen var, girmeyen var. Mesela şu şey yapsın biz bunu elinden alamayız ilk yıktığı zaman. O denli hırslı oluyor elinden bu şey ölüsünü bile elinden alamazsın. Bu sene senin sürüne saldıran bir kurt mu? Sürümüze yaklaşan diyeyim. Yaklaşan, He, saldırıya yani bak. saldırmaya fırsat vermiyorlar. Abi şu da bir dikkatimi çekiyor. Hep köpeklerin tuttuğu kurtlar genelde %71 yaşının altındaki kurtlar, yani tam kendini ayıkamayan kurtlar. Aynen. Ya da sürüden terk edilen 6-7 yaşını geçmiş kurtlar. Islah edilmiş aynen böyle dışlanmış kurtlar. Son bir soru daha sana. Tabii çok soru soracağım da son soru estağfurullah, demeyeyim. estağfurullah. 3 yaşında bir Cesur, 2 yaşında baba yiğit bir kurtla birebir de yapabilir mi? Benim görüşüm yapabilir. Niye? Bizim işte Kangal köpeklerimizin en güzel yanlarından biri ağız değişmemeleri. Kurt mesela tiftikleyerek boğuşuyor. Hani tak tak Tabii vuruyor, diş vura atıyor. vura dişliye Boğuşmak istemiyor parçalayarak. aslında, dövüşmeyeyim, Aynen. altından kurtulayım, Ama kaçayım. bizim köpeklerimiz ya gırtlak ya kulak dibi deriz özellikle. Kulak dibinden aldığı sürece ağız değişmez. Ama Ta ki kurt da binlerce yıldan beri vahşi doğada varlığını sürdüren bir avcı abi. avcı işte Dişler giyotin gibi. süper. Onun farkında işte köpek. İyi köpek yani eğer mücadeleyi bırakırsam diyor ben de harcanırım. Ama Evet, tuttuğu zaman daha en ağız ufak- değişmiyor. Tabii ta ki onu aynı biraz önce işte burnu yitekleyip kontrol ettiği şekli canlısına da yapıyor. Onu tamamen diskalifiye edip öldüğüne emin olana kadar ağız değişmiyor. Ağız ondan sonra başına oturur. Hareket ettikçe çöker. Hareket ettikçe çöker. O fırsatı vermiyor. Evet. Sen bir tane video daha görmüştüm sende. Bir tane karda hiç vurulmamış bir tane kurdu altında tutmaya çalışıyor köpek. Bir 30-40 saniye tutuyor ama kurt sonra kurtulup kaçıyor Gidiyor. peşinden. Aynen. O Sivas'a çekilen bir görüntü. Aynen benim arkadaşımın köpeği. Yani bulursam onu da buraya eklemeye çalışacağım. Çünkü internette şu var abi. Hep vurulmuş, yaralanmış, ayakları aynen, kırılmış köpekleri Ya bunlar mesela atıyorlar biz kurtları. aynen biz kendi köpeklerimiz kadar çok seviyor. Değil mi?
Yani kurt bunlar doğanın güzellikleri. Biz bunları arazide gördüğümüz zaman bile ne ayrı bir Heyecanlanıyorsun değil mi? Heyecanlanıyorsun, zaaf duyuyorsun. Ha bizim istediğimiz ne? Gidip bunu boğmasın. Zaten bizim sürümüze zarar vermediği sürece. Ya o kovalaması, o mücadelesini görmemiz bile ne dünyalara değiyor bize ya. Güvercin besleyen birisinin atmaca saldırısından aldığı haz gibi. Aynen, abi, değil mi? aynen Yakalamasın ama kovalasın. Aynen o şekilde düşünelim. Ben yine iddia ediyorum. Şimdi birçok konularda denk geliyor. Lider, alfa kurt nasılsa lider, alfa, iyi yiğit bir köpek kesinlikle fırsat vermiyor. Evet. Bunları biz defalarca bak hala köpeği arıyor. Hala. Hala onun arayış içinde. Yani işte arazide de böyle. Evet. Yani onun için işte köpek kendini boğacağı köpeğe biliyor. Kurt, eke. Arkadaşlar Savaş abi kurtçul köpeklerin karakterini çok iyi seviyorum. tanıyan bir insan. Yani ben Ve bu konuya aşık. Yıllardan beri bu köpeklerle uğraşıp belki yıllardan beri bu sohbeti yüzlerce kez yaptığı halde hala ilk günkü heyecanınla o seviyorum şeyi ha ben aynen hissettiriyor bize de. Yani diyorum ha bunlar bambaşka arazide izlemeleri. Oğuz Özkan'a da ayrıca buradan Çok teşekkürlerimi teşekkür ediyorum. ekstradan Ben her yolluyor. zaman diyorum. İyi ki diyor bana bunu geri, Geri göndermiş. vermiş böyle bir Sağ olsun. şeyi. Oğuz'a Çünkü da selamlar bu arada. Şurada çok güzel bir tane daha erkek gördüm. Kadroda gerçekten muazzam köpekler var. O nasıl bir döş abi köpeğin önü falan. o da ayrı kendine has çok özel bir köpek. O köpeğimiz de çok eski soylara ait. Bir de O- Koçburnu dediğimiz yapı var o köpekte aynen abi. onda emektar Bahramcan'ın emeklerinden. Bahri Çiçek selam olsun ona Aynen buradan. buradan çok selam olsun. O köpeğin yetiştiricisi, üreticisi, asıl ataları o Eski abimiz abi. panterlerden mi Evet. abi? Onu da kadroya dahil ettik. Onun da üretimini yapacağım. Onu da inşallah ileriki zamanda paylaşımını yapacağım. Evet. Cesur'un bacısıyla arkadaşlar o erkek köpek eşleşmiş. Biz sohbet ederken dedim ki abi Cesur'un kız kardeşinden onu dedim eşleştirsen nasıl olur dedi. Zaten yaptım. Yani gerçekten şey gibisin abi sen böyle hani MasterChef'te aşçılar var ya yıllardan beri neylendiği harmanlarsam daha Aynen. güzel bir yemek Ya elde bazı ederim diye. şeyler aynen. Bu işin hakkını veriyorsun Savaş abi. İnşallah üretimlerimizde paylaştığımız zaman eskileri anımsatacak çok güzel üretim bekliyor. Evet. O da ayrı bir güzellik, ayrı bir değer. Şimdi Cesur bu ne kadar sakin duruyor. Bak Evet, Cesur'un bir ama- de araziye çıkışını Yapalım abi. Bir Çünkü deneyelim. Şuradan az önce çıktı merdivenlerden etrafa bakıyor ne var aynen diye. arazide ne var Ne ne yok arıyorsun diye. dışarıda? Şu an bu sakin, sessiz, böyle akıllı köpeğin bir arazideki çıkışını bir görmenizi istiyorum. Tamam Tabii abi. bırakamayacak, bırakırsa sıkıntı çıkar ama Bırakmayalım. bir tepkisini bir görek bakayım. Tamam abi. Kangal köpeğe ne kadar sadık olduğu kadar da şartlara ve araziye uyum sağladığı bir tepkisini bir görün bakalım. Dışarıdaki cevher nasıl bir şeymiş. Gel çıkar diyeyim sana. Aslan. Hay maşallah maşallah sana. Şimdi araziye daha deminden belli bak. Kokluyor. Araziye çıktık. Ben şimdi direkt arazide. Geç bu bahçenin içine girsin. Hadi kendiliğinden geç içeri. Yürü. Cesur gel. Abi bu nasıl bir soğuk ya? Vallahi kar geliyor. Biz alışık olduğumuz için bizim için normal geliyor. Ces. Hanım işte. Abi şunun bir etrafı izlemelerini bir izleyenlere gösterelim. Bakın arkadaşlar. Bir yandan Şimdi bir çıkar koklasın, çıkmaz şey kokluyor. yapsın. Az önce erkek köpek gezdi ya. Onu da kokluyor abi. Bak nasıl bakıyor. Cesur. Neredeymiş oğlum? Hani. Buyurun. Ces. Bak gidiyor bak. Hiç kitlendi iyice bakıyor ki ne var ne yok diye bir havayı koklar. Sen ne kadar yakışıklı bir köpeksin lan. Bak hemen geldi arkadaşlar. Köpeklerin sürekli işemekte kullandığı bir nokta var. O da oraya geldi. Çişini yaptı hafif böyle eşindi. Etrafa bakıyor. Savaş abi beni salsın da gideyim diyor. Abi gözünü seveyim içeri geçelim. Aynen. Allah. Kulaklarımı hissetmiyorum. Ciddi de bir rüzgar var arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum sen? Etrafta çok köpek olduğu için bırakamıyor. Yoksa bıraktığımız dakika şu an arazide. Abi çok güzel. Diğerlerinin de hakkını yemeyelim. Cesur. Sen gerçekten komple Bu tek başına video yapılmayı hak eden bir adamsın, aslansın ama senin ekip arkadaşlarını da bir görelim olur mu? Kız kardeşini görelim, ezeli rakibini görelim. Hadi aslan Hadi gel gel bakalım. bakayım, gel. Gel. Vallahi beynimiz doldu.
bunun bacısı da çok yakışıklı. Yani köpek güzeli ikisi de maşallah, nazar değmesin. Aynen maşallah diyorum ama sistem, fizik. Kız, Kalk kızım. gel. Kalk kızım. Gel bakalım. Abi köpeklerinin hepsi senin o Kangal'ın gövdesi var. Yani baldırları olsun, sırtları olsun, postları olsun, her şeyinden fizikli köpekler besliyorsun. Elimizden geldiği kadar arazi şartlarına uyum sağlayacak fiziğe, gövdeye sahip olsun yeterli. Ne üstünü istiyor ne de altını istiyor. Bu standartta elimizden geldiği kadar devam etmeye çabalıyor. Yani bu soyaklarda bu yıllardır bu fizik, Bu da karakter, Cesur'un bacısı ha? Bu da bacısı. Ne güzel bir dişisin kız sen. Göküs, He? göküs, göküs. Köpek güzelisin ya sen. He? Çok Gel güzelsin kız, gel. sen. Bunu birazdan kardeşinden salalım da izleyenler bir dışarıda He, Cesur'la inşallah. beraber oynarken görsünler. Aynen. Burada yine bir de şeyi merak ediyorum abi. Bu silik maskeli bozit dedikleri köpekler var. Yani neredeyse maskesiz gibi. Bu Aynen. onlara bir örnek diyebilir Aynen, miyiz? aynen öyle. Yani geçmişte de zaten geçmişte daha çoktu. Mezgirt itleri dedikleri itlerden de bu tip renkler çıkıyor değil mi? Çıkıyormuş. Bunun Geçmişte- mezgirtten bir bağlantısı Yok, var mı? bunun yok. Bunun bizim eski yakışıklı dediğimiz boz çok güzel bir erkek köpek vardı. Onlarla bağı var. Yine bir tarafı Hanlılarla bağlantısı var. Bunlarda genellikle nadiren de olsa bu şekilde silik maskelik atıyor. Evet. Çok kuşçu, çok sağlam yiğit köpekler. Yani bu kadroda bulunan her köpek muhakkak karakter testinden geçmiş olan köpekler değil mi? Bizler zaten görüntüden çok karakterinde üst seviye gördüğümüz köpekleri sınıya buralarda yer alıyor. Dışarıya başka türlü giremez içeriye. Sende nasıl bir döş Evet. var? He? Aslan. Sende nasıl bir Bulüs, döş var? bulüs. Seni seviyor abi ama. Aynen ya bizim köpeklerimizin hepsiyle ayrı ayrı bir ilgimiz, ayrı ayrı bir yani ilgilendikten sonra ayrı bir bağımız oluyor. Her köpek yani bize karşı farklı böyle bir bağ oluyor. O bağı kurmayı biz Şeye de benziyor Becerdik. mu abi? Onur Hoca'nın meşhur bir köpeği vardı. Şerkan eski Şerkan andırmıyor mu köpek? Şerkan'a çok anımsatıyor. Eski Bahramcan'ın büyük kara itine çok benziyor. Bu bahsettiğim büyük kare hangi yılların iti abi? 99. 99. 99 25 yıl geçmiş. üzerinden. 99 yılındaki Bahramcan'ın eski kara ite çok benziyor. Bu köpeğin adı nedir? Bununla ilgili biraz Bunun bilgi verebilir misin? adı Şapal. Bir tarafı yine eski panterlerin, bir tarafı da yine Hanlı King Panzer. Bizim Hanlı soyundan çıkma. Cüneyt Çaylak üretimi. O da bu konuda çok başarılı takip edip de bugünlere emeği geçen biri. Evet. Asıl bu itlerin geçmişinin emektarı Bahramca. Bahri Çiçek. Bahri Çiçek'in. Çünkü Bahramca da yaşayan ansiklopedi değil mi? Kangal köpekleri Türk milletinin milli değeridir. Şahsın da değil. Köpeğin sahibi olmaz. Ey köpeğin sahibi olmaz. Herkes bunu bilsin yani. ya o bambaşka yani kıymet seviyor. bilinecek. O da kaç yaşında? 90 küsur yaşına 90 geldi abi. küsur ama Hala heyecanlı. Şu gün şu köpeğe görür görmez diyecek tek kelime işte eskitlerim Buydu diyorsun. buydu diyecek. Bahri Çünkü amcayı alayım getireyim bari ya. bir gün gezdirmeye. aynen bir gün gelsin geçmişini hemen hatırlayacaktır. Evet değerli dostlar, Şepal'i neden dışarıya çıkaramıyoruz? Şepal ciddi derecede adamcı, birazcık agresif bir arkadaş olduğu için biz kendimizi riske atmayalım dedik. Aynen. Mümkün olduğunca almış olduğumuz detaylardan Şepal'in detaylarını sizlere izlettik ama benim mesela gerçekten ön yapısı olarak çok hoşuma gitti. Savaş abinin de yapmış olduğu burada cross diye tabir ediliyor yurt dışında. Yani karşılıklı olarak bir kombin yapıyor. Bu erkekten Cesur'un bacısını Cesur'un eşittik. bacısını eşleştirdi. Yani dışarıya buradan yavru verir mi bilmiyorum. Eğer verirse ben Savaş abinin buraya numarasını ekleyeceğim. Telefonlarını kitleyin. Buradan mutlaka dışarıya bir yavru alın diyorum. Ya Yani şanslı inşallah kişiler yani, olacak buradan yavru alanlar. çünkü çok özel bir köpek ve istediğim ikisi de ağır siklet köpekler. Karakterleri üst seviyede ve gövde yapıları çok farklı. Bu arada Kangal koyunu konusunda da gerçekten ciddi emek veren isimlerden bir tanesisin abi. Bugün Allah gönlümüz razı olsun. istiyordu ki sürüyü de çıkartalım ama Aynen. arkadaşlar hava şartları Hava şartları çok soğuk. gerçekten çok sert. Toplamda kaç tane davar var abi şu anda? Şu an 300'e yakın sürüm var. Peki nasıl bir ekip yapıyorsun burada? Atıyorum mesela Cesur'la kimler gidiyor, Şepal'le kimler gidiyor sürüye? Genellikle 3 dişi bir erkek götürüyor. Değişiklik 2 erkek bırakma şansımız yok. Çünkü bulunduğum alanda sürü çok, sürü köpeğe çok. Ciddi anlamda karşıdaki sürülerin kesim köpeklerine zarar verdikleri için biz bu konuda biraz anlayışlı davranıyoruz. O konudan dolayı genellikle 3 dişi bir erkek bırakıyor. Bu arada Sürünün- burada benim lafını Gel. benim abi gel. Gel, Ezeli düşmanım, ebedi dostum ada Aynen. dişi var. Arazide beni ufak bir ısırmışlığı var arkadaşlar adanın.
Tamam kızım, tamam. Tamam kızım. Tamam. Erkek gibi kancık vallahi abi ya. Şşt, tamam ısırma. Arazide çok kurtla mücadele etmiş ve kurtlar tarafından da çok yıpratılmış bir köpek. Yani bunun Ezgin yani yaşanmışlıkları var ha. çok aşırı arka baldırlarını bile ne söktüler yani bu köpeğin. Bir ara ölecekti, zorlu iyileştirdik. Erkek gibi dişi dedikleri bir dişi abi işte. Aynen, çok eski, benim en çok sevdiğim aslan soyundan. hı. Bu da çok özel bir dişi. Bundan Cesur'un iç yavrusunu aldım mı abi? Aldık ama yaşatamadık. Mükemmel ötesi yavru verdi. Mükemmel. Yani İnşallah tekrarlarsın o zaman. İnşallah işte kızanlı dört gözle bekliyor. Bir de çok az yavru. Ya bir tane yavru ya iki tane yavru. Abi bir de öyle diyorlar biliyor musun? İyi az yavru verir diyorlar. Doğru mu? Ya yiğitliğinden değil Değil de de bazı da genetik. köpekler genetikle alakalı. Annesi de aynıydı. Bu da iki bacıydı. Ondan dolayı işte zaten sorun yaşıyor. En azından birkaç tane yavrulamış olsa daha çabuk üretilecek ama maalesef ya bir tane ya iki tane yavruluyor. Evet, biz Savaş abiyle daha önce arazide gezdik. Kangal koyunu da o kadar ilginç bir hayvan ki arkadaşlar. Yani bulunduğumuz arazide ot yok desem hakkı var. Aynen. Hayvanlar bildiğiniz yerdeki toprağı kazarak kökleri falan yiyerek besleniyor. Çok dayanıklı bir koyun ırkı aslında. Dayanıklı ve yayılım alanında hiçbir şeyi, kuru ot dahi olsa karnını her şekilde doyuracak bir şekilde hayvan. doyurmayı başarıyor Aynen yani. başarıyor yani. Çok güçlü bir koyun. Onun için hem köpeği olsun hem koyun olsun, ikisinden de memnunuz. Evet değerli dostlar, Savaş abiyle birlikte gerçekten güzel ve keyifli bir video yaptık. Buradaki kadrodaki köpeklerin detaylı videolarını izlemek ve takip etmek istiyorsanız Savaş Koçtepe gerçekten bu konunun ciddi anlamda emektar isimlerinden birisi. Allah razı olsun. Yıllardan beri Kangal köpeğine hizmet veren birisi. Onun da ben kanalının linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Zaten YouTube'a girip Savaş Koçtepe olarak arattığınızda görebiliyorsunuz. Kadronun tamamındaki köpekleri izleme şansınız var. Savaş abi verdiğin kıymetli bilgiler için Yok, estağfurullah, çok teşekkür ne demek. ediyorum. Her Allah zaman bir kere beklerim. değil, bin kere razı olsun. Sizlerin de emeklerine sağlık ki bu kadar bu soğukta bu emeği verip milyonlarca kişiye izletiyorsunuz, Eyvallah. gösteriyorsunuz. Yani bizlerden çok sizlerin de çok emeği var. Eyvallah abi ama sizin gibi adamlar bu köpeklere sahip çıkıyor ki biz gelip çekebiliyoruz. Sen olmasan ben neyi çekeceğim abi? İnşallah o konuda da gerçekten emekçilerin Hakkını korumak lazım. hakkını korumak da lazım, kıymetini de bilmek lazım. Çünkü emek olmasa dediğiniz gibi ortaya sunulacak bir Şey yok. olmayacak. Ürün yok. Aynen öyle. Değerli dostlar videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah'a emanet.